Herkese selam arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma ve videoma. Bugün ne yapacağız? Bugün dünyanın en güzel ıspanak yemeğini yapacağız size. Önce malzemelerimizi göstereceğim. Adım adım uygularsanız gerçekten çok güzel bir ıspanak yemeği, evde yaptığınızdan çok farklı bir yemek olduğunu sizler de göreceksiniz. İlk malzememiz ıspanağımız. Gördüğünüz gibi güzelce bunu yıkadık. 2-3 suyla yıkadık. İsteyenler yarım saat sirkete de bekletebilir tabii. Bu tersi de kalmış ama iyice yıkayıp o çamurun akmasından emin olun. 1,5 kilo ıspanağımız var. 150 gram kadar kıymamız var. Kıyma istemeyenler koymaya da bilir, onu söyleyeyim. 2 yemek kaşığı kadar salçamız var, ona yakın. Pirinç de koyacağız. Bir çay fincanına yakın pirincimiz var. 4-5 diş sarımsak mutlaka koyun. Yemeğe çok güzel lezzet veriyor. 1,5 çay kaşığı tuzumuz var. Yine bir çay kaşığı kadar da karabiber koyacağız. Bir tane de orta boy soğanımızı bu şekilde kestik. Malzemelerimiz bunlar. Lütfen adım adım uygulayın. Adım adım uygulayınca gerçekten çok güzel bir ıspanak yemeği yapacaksınız. Aygazımızı yaktık. Tenceremizi yaktık dedik, söndü bu arada. Tenceremizi de hemen üzerine koyuyoruz. Bu arada ses nedir diye düşünenler oldu. Çayımızı koyduk. Malum biz Türk insanı çayı çok seviyoruz. Biz de günde 2-3 defa demliyoruz. Ayçiçek yağımızı koyduk. Yudum kullanıyoruz biz bu arada. Kırlangıç da olabilir. Onu da gerçekten çok seviyoruz. Şimdi soğanımızı ilave edeceğiz. Öncelikli olarak. Altını birazcık kıstık. Soğanımızı da ilave ettik. Yağ ne kadar koyacağım diye düşünenler varsa biz göz kararı koyduk ama bu 2-3 yemek kaşığına tekabül ediyor zaten. Soğanımızı koyduk. Hemen sarımsaklarımızı 4-5 diş sarımsağımızı da içine ilave ediyoruz. Biz her zaman tahta kaşık kullanıyoruz. Hani tencere çelik de olsa bence tahta kaşık kullanın. Çünkü demir kaşıklar gerçekten sebzenin ve meyvenin mineralini aldığını düşünüyoruz. Buna dair birçok yorumda var zaten. Şimdi soğanlarımızı kavurmaya başladık. Soğanlarımızı kavurmaya başladık. Hafif pembeleşinceye kadar zaten kavuracağız bunu. Kaşığımızla şöyle karıştırdık. Evet, soğanlarımız hafif pembeleşmeye başladı. Şimdi kıymamızı koyup kavuracağız. Bu arada ben de bu yemekleri bakın çeke çeke yemek yapmayı öğrenmeye başladım eşimden. Artık erkekler de hani yemek yapamıyorum diye bahane uyduramayacak bu işte. Karabiberimizi koyuyoruz. Yarım çay kaşığı kadar. Ustamızdan talimat geldi şu anda. Çene yapma, işine bak diye. Evet, videomuza geri döndük. Şimdi kıymamızı kavuruyoruz. Yavaş yavaş güzelce. Çok yağlı bir kıyma değil bu arada bu. Az yağlı bir kıyma. Yağ o yüzden çok fazla koymadık. Çünkü kıymanın da yağı var. Sonuç itibariyle. Kavruluyor hemen. Evet, kıymamızı kavurmaya devam ediyoruz. Tahta kaşığımızla da sürekli olarak karıştırıyoruz. Biraz ezebilirsiniz. Evet. Biraz bekleyeceğiz şöyle. Bu kıyma etten bu ıspanak için bayağı bir bol da oldu. Çok kıyma sevmiyorsanız dediğim gibi hiç koymayabilirsiniz. Daha az da koyabilirsiniz. Bu tercih size kalmış. Kimi insan çünkü yemekte, özellikle sebze yemeklerinde et ya da kıyma istemeyebilir. Mesela ben pırasa yemeğinde hayatta hani bir şey içine et kıyma istemem. Onu limonu sıkıp yiyeceksin. Yani o tarz bir yemek o. İyice kavuruyoruz. Şimdi kıymamız kavruldu. Hemen salçamızı 2 yemek kaşığı kadar demiştik. 2 yemek kaşığına yakın daha doğrusu. Salçamızı ilave ettik. Salçamız da tat salça. Hani kaliteli güzel malzeme kullanın ki yemeğinize güzel lezzet versin. Güzel bir tat versin. Ben çünkü bir kere bir salça aldım. Hiç bilmediğim bir marka.
her zaman yaptığımız yemeği yiyemedik. Yani bir tane malzeme bile yemekte bu kadar etkisi var. O yüzden benim size önerim bilindik belli başlı markaları kullanmanız her zaman için. Evet, güzelce karıştırdık. Bu şekilde yapmamızın nedeni de hani salçanın kokusu da çıksın. Hem de kıymaya rengini de versin istiyoruz. Bu şekilde birazcık kavuracağız bunu hemen. Evet, kıymamız kavruldu. Şimdi ıspanağımızı ilave ediyoruz. Mümkün mertebe büyük tencere kullanmaya çalışın. Tabii bizim şu anki bu tenceremiz bile bunun için biraz ufak kaldı gibi geldi. Neyse, kavruldukça ilave edeceğiz. Ispanağımızı içine dolduruyoruz. İlave ettik. Evet, ıspanağımızı içerisine doldurduk. Zaten piştikçe biliyorsunuz ıspanak inecek aşağı doğru. Üzerine de ilave edebileceksiniz. Evet, gördüğünüz gibi ıspanağımız biraz da indi gibi gözüküyor. Gayet güzel. Gayet güzel gözüküyor. Şimdi karıştırmaya başladık tahta kaşığımızla. Mis gibi kokular da gelmeye başladı bu arada. Vallahi çok güzel bir kokusu geldi. Kış aylarının zaten vazgeçilmez bir yemeği ıspanak. Çocuklarımız da çok seviyor. Mutlaka yapın. Her şey mevsiminde güzel. Şimdi birazcık tuz ilave ettik. Bir çay kaşığına yakın. Bu arada kalan ıspanağımızı üzerine ilave ediyoruz. Dediğim gibi bakın hemen çöktü piştikçe. İlave etmeye devam ediyoruz. Şimdi son ıspanağımızı ilave ettik. Üzerine bir kahve fincanına yakın pirincimizi de hemen ilave ediyoruz. Bunlar hep püf noktaları. Yine bir çay kaşığı tuzumuzu attık. İkinci çay kaşığını da ilave ettik hemen. Tahta kaşığımızın yardımıyla da ıspanağın ortasına böyle bir delik açıyoruz. Daha sonra da tenceremizi kapağını koyacağız. Pişmesini bekleyeceğiz. Biraz daha karıştıralım şöyle. Gerçekten çok mis gibi lezzetli kokuyor ıspanağımız. Şimdi bu bitinin üzerine bir de biraz da yoğurt ilave ettik mi mis gibi yenir. Valla evinizde yaptığınız zaman buram buram kokuları sizlere de gelecek. Harika bir ev yemeği oluyor. Bakın nasıl çöktü tencere hemen. Piştikten sonra da zaten lezzet testimizi de yapacağız. Şimdi kapağını da ilave ediyoruz üzerine. Altını da birazcık kısıyoruz. Pişmeye bekliyoruz. Pişme süresi de yani 15 dakika yeterli gibi gözüküyor. Daha sonra piştikten sonra tabağımıza koyup servis edeceğiz hemen. Evet dostlar, 15 dakikamız yaklaşık geçti. Kapağını da açıyoruz. Bakın mis gibi pişti. Bu arada biz hiç su koymadık. Ispanağı yıkadığımız için süze koyduk ama o içinde kalan suyuyla pişti. Bunu da belirtmekte fayda var. Harika görünüyor. Kokusu da muhteşem. Şimdi servis tabağımızı alacağız ve hemen test edeceğiz. Şimdi hemen servis tabağımızı da alıyoruz. Bu arada çok fazla pişirmedik. Yani 15 dakika kadar pişti. Biraz da diri kalsın çünkü. Hani sebzemin vitaminini almak lazım. Aşırı derecede pişirdiğiniz zaman sebzenin vitamini ölüyor. Şimdi servis tabağımızı alıp hemen lezzet testimizi de yapacağız şimdi. Evet arkadaşlar, ıspanağımız pişti.
Servis tabağımıza da koyduk. Ben böyle üzerine yoğurt da ilave ediyorum. Böyle seviyorum çünkü. Gerçekten mis gibi kokuyor. Önce ıspanağımızdan şöyle bir kaşık alayım. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii çok da sıcak. Dumanından zaten anlıyorsunuz bunu. İnanılmaz güzel olmuş. İnanılmaz şahane olmuş. Gerçekten hem diri kalmış, çok güzel bir lezzeti var. Çok güzel, tadı tuzu her şey yerinde. Mutlaka evinizde deneyin. Biz çekerken çok zevk aldık, çok mutlu olduk, eğlenerek çektik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı gelsin isterseniz mutlaka videoyu beğenip abone olup paylaşırsanız bizler de çok seviniriz. Yeni videolardan da ilk siz haberdar olursunuz. Hepinizi seviyorum. İzlediğiniz için de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.